Bakın ne kadar güzel. Ay çok güzel. Yukarıda bir şelale varmış. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir yoldan yürümeye başladık. Bakın her yer yeşillik. Harika bir doğası var. Dağları muhteşem zaten. Baktıkça bakasınız geliyor. Doyamıyorsunuz bakmaya. İleride bir gün kısmet olur. Kemal'le gelirim. Eşimle burada kamplar yaparız. Benim doğudan başlayıp tüm Türkiye'nin köylerini gezme gibi bir hayalim var. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum tabii ki. Allah gönlümüzdekine hakkımızda hayırlı eylesin. Tabii ki her şeyin hayırlısı ilk öncelikle. Allah önce sağlık versin. Öyle bir fikrim var. Sürekli batı köylerini çekip paylaşıyorlar ya. Doğunun da batıdan hiçbir farkı yok. Yani ben bunu biraz da gezdikçe anlıyorum. Bakın mesela buranın bu kadar güzel olduğuna, Şırnak'ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Gelip görmeseydim belki de bilmeyecektim. Gezmek, görmek gerekiyor. Hem yeni insanlarla tanışıyorsunuz, hem yeni kültürleri görüyorsunuz, hem de dünyaya bakış açınız değişiyor bu sayede. Bakın arkadaşlar. Şöyle kenardan göstereyim. Nasıl örmüş bakın. İçinde yavru yok değil mi? İçi boş. Ne kadar güzelmiş, görüyor musun? Allah'ın işine bu. Şöyle bir ağacın içerisinde. Buralar çok insan gelmediği için daha böyle alçaklara örüyorlar. Dağ armutları var. Yabani erikler var. İnşallah bu dağ böyle bozulmaz. Çünkü insanoğlu nereye giderse maalesef orayı betonlaştırıp doğayı katlediyor. Zamana karşı, teknolojiye karşı yenik düşüyor insanlar. İnşallah burası için de aynı şey olmaz. Yani şurada yürürken bulduğum huzuru hiçbir yerde bulamazsınız herhalde. O kadar güzel ki şuraya bakın. İnşallah bu yolları eşimle de yürüme fırsatı bulurum. Çünkü ben bir yere gidince, Kemalsiz gidince oradan tad alamıyorum. İstiyorum ki o da yanımda olsun, o da görsün. Onunla yaşamak istiyorum bu anıları. İşte o da çalıştığı için her zaman benimle beraber gelemiyor. Burası şelale arkadaşlar, ama şu an havalar ısındığı için suyu kesilmiş. Yani çok az akıyor. Bakın şurada. Çok az bir miktarda akıyor. Burada da mağaralar var. Bakın. Bu mağaralarda peynir saklıyorlarmış. Bozulmasın diye peynirler buralara koyuyorlarmış. Bakın biraz yakından göstereyim. Bu arada gelip burada birileri keyif yapmış. Bakın mağaralara. Şurada var. Şurada. 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 Bakın şurada var. Biraz daha gideyim. Buralara peynir saklıyorlarmış. Şimdi koymuyorlarmış ama hani en dondurucular olduğu için, difrizler olduğu için artık koymuyorlarmış. Baya buraya gelen giden çok olmuş. Bakın. Bayağı açılmış içerisi.
Böyle etrafı da bu şekilde. Saklı yerler, yani böyle yerleri gelince direkt göremezsiniz. Orayı bilen insanlar tarafından gezdirilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şurada bir tane mağara var arkadaşlar, bakın şurada. Oraya da gidiyorlarmış. İp bırakıyorlarmış. İple oraya gidiyorlarmış. Ama giden kişi sayısı tabi az, zor olduğu için oraya da peynir saklıyorlarmış eskiden. Şimdi suyun başına gideceğiz. Böyle çok güzel bir yoldan yukarı çıkıyoruz. Suyun gözüne çıkmaya çalışıyoruz şimdi. İnişi daha kolay tabi de. Çıkış böyle. Annem de geliyor bizimle. O yüzden biraz zorlanıyor. Öyle hep yabani asmalar var. Yani aşısız eski üzümlerin olduğu asmalar. Ay o kadar güzel ki. Bayıldım. Bu da kantaron otu değil mi? Bakın. Çiçek açınca çiçeğini toplayıp sarı çiçeğini zeytinyağının içerisine koyuyorsunuz. 2-3 ay bekledikten sonra o kantaron yağı oluyor arkadaşlar. Suyun gözüne gidiyoruz. Annem de geldi. O meşe ağaçlarına bak. Az önce aşağıdan baktığımız şelalenin üst tarafı arkadaşlar. Bakın köyden evler görünüyor. Bakın bir tane şurada ev var. Köy aşağıda şuranın arkasında kaldı. Köyün kadınlarını çekmiştim ya, bir yerde keçi sağımı yapıyorlardı. Hayvan sayısı çok olduğu için sürü fazla olunca, keçiler fazla olunca gelip bir de sürüyü ikiye bölüyorlarmış. Yarısını bu tarafta sağıyorlarmış, yarısını da o tarafta. Burası da köylünün sağım yerlerinden bir tanesi. Şu derenin kenarında sağımı yapıp eve gidiyorlarmış. Tabi buraya motor çıkabiliyor, motor yolu da var. O yüzden gelip giderken çok zorlanmıyorlar. Yürüyerek gelmiyorlar yani. Çok güzel. Burada bayağı çobanlar buraya geliyor. Az önce de bir tane yılan gördük. Doğada böyle bazen sürprizler yaşanabiliyor. O yüzden böyle şeylere eğer korkuyorsanız, fobiniz varsa gelmeyin. Ağaçlar devrilmiş. Bakın kocaman meşe ağaçları kurumuş. Çok güzel. Vay vay vay. Şuranın güzelliğine bakın. Harika. Yukarıda keklik ötüyor. Keklik sesi geliyor. Bakın şunlar narpuz arkadaşlar. Şu otlar. Ay çok güzel. Bayıldım. Kemal gel Kemal. Keçi sağlan yer burası arkadaşlar. Tabi şeyden dolayı, kardan dolayı bozulmuş. O tarafta otlak biterse, ot biterse bu tarafa geliyorlarmış. Ya da hayvan sayısı fazla olunca yarısını bu tarafa, yarısını o tarafa götürüyorlarmış. Bakın şöyle şurada bir yol var. Şurada. Motor çıkabiliyor. Motorla geliyorlar buraya. Burada sütünü sağıp gidiyorlar. Çok güzel. Sistem süper.
Hasta olan oğlaklar ya da sürüye katılamayan oğlaklar için burada bir yer yapmışlar. Bakın. Buraya koyuyorlarmış. Burada bakımını üstleniyorlar. Ya da buraya koyuyorlar. Mesela hayvan daha yukarı gidecekse hayvanı buraya geçici olarak koyuyorlar. Ondan sonra gelip alıyorlarmış. Mantıklı. Bakın ağaç nasıl devrilmiş arkadaşlar. Ama yaşamaya devam ediyor. Dut ağacı. Bayağı da yaş almış. Of ya, cennet gibi ya. Cennetten bir köşe. Burada çok fazla sayıda maden var arkadaşlar. Bakın şu taşa çok fazla kömür ocağı var. Bu da çok sivri bir taş. Şeyde kullanılabilir. Mesela geldiniz, bıçağınız yok. Bıçak niyetine kullanabilirsiniz. Çok sivri. Çok güzel bir arada. Bakın. Karıncalar çalışıyor. Hiç durmadan. Ağacın köküne bakın arkadaşlar. O kadar büyük ki. Kocaman. Maşallah. Burada da kütükler var. İçi boş. Bunlardan çok güzel arı kovanı olur. Bir de ya da çiçeklik, mesela içine çiçek dikebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Dekoratif bahçeniz için. Ve ilerliyoruz. Her yerde narpuz var. Yani yabani nane. Bakın. Bunlar hepsi yabani nane. Şurada ısırgan otları. Bakın suyu buradan sulama için boruya bırakmışlar. Buradan su gidiyor. O yüzden şelaleden gelmiyor. Bayağı da buralara iyi masraf yapmışlar, iyi bakmışlar. Vallahi helal olsun. Ateş yakılmış. Ay süper ya. Dayı şurada. Burada bayağı odun istiflemişler. Bana da o kadar çok lazım ki şunlar. Şu ortası boş olanlar. Yakın olsaydı birkaç tane isterdim. Şu ağaçların köklerine bakın. Muhteşem değil mi? Bence muhteşem. Bu tarafa kaymış işte. Suyun gözüne geldik bu arada arkadaşlar. Bakın şurada bir gözü var. Şurada çıkıyor. Şurada çıkıyor. Ana gözü şurasıymış. Su fazla olsun diye kazmışlar buraları. Oradan çıkan su şimdi şu taraftan çıkmaya başlamış. Şimdi biraz daha su içeceğim. Suyu çok güzel. Bizim dağların suyuna benziyor. Biraz daha içeyim de tadı damağımda kaldı. Sizin yerinize de içiyorum. Göz hakkınızı helal edin. Benim suçum değil.
Buradaki taşların neredeyse hepsi bu şekilde. Az önce bir taş göstermiştim ya, onun farklı rengi bu. Eskiden buradaki evleri bu taşlarla örüyorlarmış. Bir de bunlarla çok güzel bahçeye patika oluyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bizim evin orada olsaydı, yakın olsaydı götürürdüm de. Çok uzak. Bunu böyle toprağa gömüyorsunuz sıra sıra. Çok güzel patika oluyor. Hazır beton yani. Bakın çok güzel renkleri var taşların. Rengarenk, siyah, beyaz, kahverengi, gri. Böyle düz taşların üzerinde arkadaşlar, bakın bir tanesi burada. Şöyle, bir de şurada var. Böyle taşların üzerine tuz atıyorlarmış. Hayvanlar gelip burada yiyormuş tuzunu. Yani böyle temiz olsun diye, hem de doğru düzgün ya. O yüzden. Eski su değirmeni arkadaşlar, yıkılmış şimdi. Nasıl? Ben de şey diye düşündüm, hani eskiden yaylaya gelenler böyle yerler yapıyorlardı ya. Sonra dayım su değirmeni dedi. Ağaç çok büyük olduğu için böyle içi çürüyormuş. Ağaçları budadığınız zaman daha iyi oluyormuş. Yani bu da meşe ağacı gibi. Mesela meşe ağacını budadığınız zaman hem daha uzun ömürlü oluyor, daha uzun yaşıyor, hem de daha hızlı büyüyor. Bakın içi nasıl. Merhaba sevgili ağaç. Nasılsın? Yani kim der ki burada dağların arkasında böyle bir güzellik saklı, böyle düzlük bir yerin olacağı kimin aklına gelir ki? Şu dut ağacına bayıldım, bakın. Yıkılmadım, ayaktayım. Böyle bu dut ağacı gibi olun arkadaşlar. Düşerseniz de yaşamaya devam edin. Doğa işte böyle insana ilham veriyor. Yani o sizin tabi bakış açınıza bağlı biraz da. Hayata nasıl baktığınıza bağlı. Bu ağaca baktığınızda bunu düşünmeyebilirsiniz ama düşünen de var, düşünmeyen de var. Önemli olan hayata bu şekilde bakmak. Başka türlü zaten hayat çekilmez. Çünkü hayat çok zor. Sürü şuraya geliyor ya arkadaşlar, söylemiştim. Hani şuraya gelip sürüyü buraya getirip sağdıklarında çobanlar da o sırada burada dinleniyorlarmış. Çobanların dinlenme yeri de burasıymış. Vallahi bu dağlarda çoban olmak varmış. Çobanlar şanslı. Bir de getireceksin kitabını. Okuyacaksın burada. Oh mis gibi. Kimse yok. İnsan yok. Şey yok. Araba sesi yok. Trafik gürültüsü yok. Hava kirliliği yok. Tabi seven için, sevmeyen için şehrin her türlü sorununa rağmen şehri yine de sevenler de var. Milyonlarca insan şehirlerde yaşadığına göre demek ki şehirleri seviyorlar yani. Annem de sağ olsun benim için buralara kadar çıktı, bakın. Ben çekim yapabileyim diye. Allah annelerimizin eksikliğini göstermesin. Manzara.
Şu taşın güzelliğine bakın. Burada kesin fotoğraf, video çekiyorlardır eminim. Şurada oturup çekiyorlar değil mi? Evet, Eskiden buradan yol varmış. Tabii burada yol, bu yol açılınca şuraya taşlar düşmüş. Yol kapanmış ama yine de inilebilir yani. Şu taşın ucunda oturuyorlar. Fotoğraf, video çekiyorlar. Burada çadırınızı açıp kamp yapabilirsiniz. Bakın manzaraya. Köyde şurada arkadaşlar, bakın. Aşağı Dereköy. Bu yayla yolu yapılmadan önce aynen bizim köyde olduğu gibi patika yollar varmış. Ve şu görmüş olduğunuz karşıdaki köy var ya, oradan insanlar, yani köylünün kadınları patika yoldan ta oradan o suyun çektiğim yer var ya, şey yapıyorlar dedim, hani sağım yapıyorlar dediğim yer, oraya kadar yürüyorlarmış. Keçilerini sağıp tekrar eve geliyorlarmış. Bir de o sütü taşıdıklarını düşünün. Yani eskiden daha zormuş. Şimdi traktörle çıkabiliyorlar. Çok güzel. Bakın menengiş ağacı arkadaşlar. Yengem topluyor. Götürecek. Peynirin içine koyacaklarmış. Bizim köydeki menengiçler bu kadar, bu biraz daha böyle yassı. Bizimkiler daha böyle yuvarlak. Biraz daha farklı bir cinsi galiba. Peyniri getirip şuraya koyuyorlarmış arkadaşlar. Şöyle her eve bir tane böyle köşe yapmışlar. Peyniri koyuyorlarmış. Üzerine yaprak örtüyorlarmış, yaprakla. O peynir kışa kadar burada bekliyormuş. Yani soğutucuya koymuyorlar. Soğuk suyun içerisinde peynir hem dinleniyor hem de tadına daha güzel bir tat alıyormuş. Bunu da size söyleyeyim. Göstereyim, paylaşmak istedim. Teyze aşağıda çalışıyor. Bostan ekmiş. Peynir yeriymiş. Buranın içerisine koyuyorlarmış. Altta aynı böyle su geçiyor. Orada saklıyorlarmış. Üstünde bakın böyle örtmüşler. Bayağı korunaklı yapmışlar. Çok güzel. Isırgan otlarına bakın, mükemmel değil mi? Biz eskiden yapar kollarımıza, dizlerimize sürerdik. Romatizmaya, diz ağrılarına çok iyi geliyor. Böyle alıp süreceksiniz. Bakın bunlar hep narpuz. Her yer bunlarla dolu. Doğası bozulmamış yani buranın. Bakın elma ağacı. Sivrisinekler saldırıyor. Çok güzel. Yağ tenekelerine çiçek dikmişler. Bu paslanıyor ya arkadaşlar, içi. Paslı olduğu için çiçeklerin demir ihtiyacı da bu pastan sağlanmış oluyor. O yüzden bunların içerisine diktiğiniz çiçekler çok güzel olur her zaman. Buraya da çok yakışmış. Bakın buraya da odunlarını dizmişler. Çok güzel dizmişler. Sivrisinekler saldırıyor. Köyün içi bu şekilde. Evler taştan yapılmış. Tandır ekmeği yapacağız arkadaşlar. Tandır ekmeği için yengem böyle onu hazırlıyor. Hamur yoğuracak. Bu tandır arkadaşlar, bakın şimdi içinde kül var. Külü çıkaracak yengem. Külü temizledikten sonra içerisine ateşini yakacak. Köyün en üst kısmında
tandırı olmayanlar böyle birbirlerinin tandırlarını kullanabiliyorlar. Yengemlerin de tandırı bozulmuş. O da komşusununkini kullanmak için buraya geldi. Odunlar ufak ufak kırıp tandırı yakacak. Bakın tandır bu şekilde yerde, bazıları yüksekte oluyor ama bu yerde yapılmış arkadaşlar. Şimdi bu yanacak. İyice köz olacak. Ondan sonra hamuru getirip ekmeği açmaya başlayacağız. Nasıl insan yüzüne atıyor? Tehlikeli bir şey ha. İnsan yüzüne atıyor. Aynen. Önce ateşi yakıyorlar. Ondan sonra yıkıyorlar ki ekmek hani kirlenmesin diye. Çünkü burası hep kül ve odun oluyor. Közü böyle ortaya topluyor arkadaşlar. Ekmek yanmasın diye, değil mi? Bu tandırın minderi arkadaşlar. Bu minderin üzerine ekmeği vurup tandıra atıyorlar. Şurada hamurumuz bayağı güzel mayalanmış. Şurada oturacak herhalde. Şurada da ekmekleri serecek. Şuraya altına bir şeyler indirdi. Islanmasın diye, biraz nemli. Burası tam kurumamış. Burada tandırın içi de böyle. Bakın közler sönüyor. Tandırın üstü böyle külleniyor. Bu şekil. Ondan sonra tandırın içine ekmek atıyorsunuz. Yoksa ekmekleri yanıyormuş. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Biz sacın üzerinde pişiriyoruz. Yani ekmek sacı var ya. Burada tandır var arkadaşlar. Yengem açmaya başlayacak arkadaşlar. Sonra minderin üstüne atıyor ve tandıra koyuyor. Bu kadar. Aslında çok zahmetli. Ateşi yakması zahmetli, hamuru açması zahmetli. Öyle kolay bir şey değil yani. Ama toplu yapıyorsunuz, uzun süre yiyorsunuz, o güzel. Hı? Bir hafta. Haftada bir mi? Hı. Ben de ayda bir falan sandım. Yok canım, ay götürmez ki. Haftada bir yapıyorlarmış arkadaşlar. Böyle minderi de sabah yıkadı yengem. Minderi ayrı oluyor. Başka bir şey için kullanmıyorlar. Sabah kılıfını yıkadı. Her tandırdan sonra kılıfını yıkıyorlar. Değil mi? Hı hı.
Arka tarafını da, şu pişmeyen tarafını da böyle közün üzerinde tutuyor. O şekilde pişiriyor arkadaşlar. Merhaba İmran. Hoş geldin. Gel. Bizim de bir tane senin gibi çınarımız var. Aynı sana, ona benziyorsun. Oo, sıcak ekmek. Hadi afiyet olsun. Bayağı yapışmış. Şimdi bu tarafını bu şekilde demirle pişiriyorlar arkadaşlar. Evet, tadına bakıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çok sıcak, buna bakacağım. Afiyet olsun. Çok güzel, eline sağlık. Afiyet olsun canım. Çocuk gelseydi peynir yapardık. Gönderirdik, peynir getirsin. Yerdik, çok güzel olur. Çok güzel arkadaşlar. Allah olmayana da versin. Göz hakkınızı helal edin. Normalde başka biri pişiriyor, biri de açıyor değil mi? Şimdi ben yapmayı bilmediğim için yengem hem açıyor hem de pişiriyor. Bakın ne kadar güzel. Böyle iç tarafında pişiriyorlar, diğer tarafında. Şuraya indiriyor. Bezelerimiz bu tarafta. Üzerine sofra bezi örttü ki şey olmasın, hani sineklenmesin. Komşumuz bize çay getirdi. Yani yengemin komşusu. Bunlar bahsettiğim şekerler var ya arkadaşlar. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Bunu eritiyorlar. İçine ceviz katıyorlar. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim. Sonra bunu kırtlama şekeri olarak içiyorlar. Çay kaşığına bakın. Güzel. Ne yazıyor üstünde Arapça? O çayların içinden çıkıyor. Bu tandırı keçi kılıyla yani tandırın toprağını keçi kılıyla yoğuruyorlarmış. Burada biraz toprak var. Toprağın içinde keçi kılı var. Tandırın toprağı bu. Keçi kılıyla yaptıklarında tandır toprağı hiç birbirini bırakmıyormuş. Hani bizim o taraflarda samanla yapıyorlar ya da kuru otla yapıyorlar. Burada da keçi kılıyla yapıyorlar. Çok mantıklı. Gülüm. Anne. Sen aradın ne? Bir tanesiyle böyle arkadan ayırıyorlar. Bu maşayla da tutuyorlar. Tekrardan ters çeviriyor. Bu tarafını da pişiriyor. Böyle ateşin üzerinde. Yani közün üzerinde. Bu şekil. Pişmiş oluyor. Bu da buranın otlu peyniri arkadaşlar. Şimdi bunu ekmekle yiyeceğiz. Ekmekle çok güzel oluyormuş. Peynir, ekmek ve çay. Ben senin tandırda çekeyim. Şöyle yapacağım. İçine bir şey yapacağım. Böyle ekmeği, çok sıcak. Ekmeği açıyorsunuz arkadaşlar. Sıcak ekmeği. Sonra içerisine böyle mi alayım? Şöyle peyniri koyuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Çok sıcak. Sonra yanında da çayla afiyetle yiyorsunuz. Afiyet olsun.